Merhabalar, hoş geldiniz. Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere herkesin yapabileceği türde kolay iki sıradan oluşan güzel bir modelle geldim. Şöyle hemen modelin anlatımı için elimde arkadaşlar bu şekilde ipim var. Hemen şöyle ipimi göstereyim. Bir tık kalın bir ip, şöyle markası da bu şekilde arkadaşlar ipimizin. Sizler dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Tığ numaram ise şöyle 1.50 milimlik tığ kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığlar seçebilirsiniz. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Hemen şöyle tığıma ipimi sabitledim. Burada zincirler üzerine kuruluyor arkadaşlar. Zincir sayılarımız 9 ve 9'un katlarında zincirler çekerek modelinizi kurabilirsiniz. Her bir model için 9 9 bu şekilde 9 9 istediğiniz uzunluğa gelene kadar 9 ve 9'un katları zincir çektikten sonra bir zincir ekliyoruz. Yani modelimizin kurulum ölçüsü bu arkadaşlar. Evet, zincirlerimi çektim. Burada hemen çekmiş olduğum kısımdan bir zincir daha ekledim. Tutmuş olduğum kısma sık iğne olarak sabitledim. Burada yine bir zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Sayıyorum. 1 2 3 3 zincir atladım. 4. zincirimin içine ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar aynı yuvanın içine trabzanlar yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ikili trabzan yaptım. Yine bir zincir çektim. Alt kısımdan sayıyoruz. 1 2 3 4. zincirimizin içine sık iğne yapıyoruz. Yine sıradaki zincirimin içine sık iğne. Tekrar bir zincir çektik. Yine aynı ikinci modelimize, yani ikinci örneğimize geçiyoruz. 3 zincir atladım. 4. zincirin içine yine 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Modelimizin birinci sırası bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Hemen şöyle trabzanlarımı yapıp 2 örnek üzerinde modelimi sizlere anlatıyorum. Sizler dilediğiniz mesafede zincir çekip istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. 2 4 6, evet, 8 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Hemen kenar kısma geliyorum. Yine aynı şekilde 3 zincir atlayıp 4. zincirimin içine sık iğne olarak sabitledim. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Modelimin ikinci sırasındayım. Hemen burada ilk sık iğne yaptım. Hemen ilk sık iğnemin tepesine burada 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımın başına ipimi 2 defa alıyorum. Bu sefer de hemen yapmış olduğumuz trabzanlarımız var. Hemen bu şekilde gördüğünüz arka yüzünden batarak trabzan, yani üçlü trabzanlar yapıyoruz. Yine tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Sıradaki trabzanımı arka yüzden dibine batarak bu şekilde 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 defa tığımın başına ipimi aldım. Arka yüzünden trabzan. Tekrar 4 tane trabzan yaptım. Evet, görüntüsü bu şekilde. Yine 2 zincir çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Yine geride kalan
trabzanlarımı aynı şekilde üçlü trabzanlar yapıyorum arka yüzünden batarak. 2 3 4. Evet, 4 tane trabzanımı yaptım. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Hemen devam ediyorum. Diğer örneğime geçiyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Aradaki bu yapmış olduğumuz sık iğneleri atlayıp hemen trabzanlarıma geçiyorum. Aynı şekilde bu örneğimi de örüyorum arkadaşlar. Evet, tığımın başına 2 defa ipimi alıp 3'te çektiğim trabzanlar yapıyorum. 3 4. Arada yine zincirimizi çekiyoruz. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Yine üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Geride kalan 4 tane trabzanıma. Evet, devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna gelmiş olduk. Hemen yine 2 defa tığımın başına ipimi alıp en sonunda sık iğnemin tepesine de bir kenar trabzanı oluşturdum arkadaşlar. Burada zincir çekmiştik 4 tane. Onun yerine trabzan yaptık. Evet, şimdi tekrar modelin 3. sırası ama modelimizin tamamı bu arkadaşlar. Hemen şöyle tekrarını gösteriyorum ben. Bir zincir çektim, bir sık iğne. Bir zincir, tığımın başına ipimi aldım. Burada bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi trabzanlar yapıyoruz. 3 4 5 6 7, toplamda 8 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada bir zincir çektik. Hemen burada kenardaki trabzanımıza, bu bir alt sırada 2 tane sık iğne yapmıştık. Onun yerine sık iğne yaptık arkadaşlar. Hemen tekrar diğer örneğimin trabzanına da bir sık iğne yaptım. Burada yine bir zincirimi çektim modelime. Yine 8 tane trabzan yapıyoruz. Bu çekmiş olduğumuz 2 zincirin içine 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu yapmış olduğumuz sıra modelimizin tekrarı. Evet, şöyle sayalım. Sanırım bir tane fazla yaptım. Hemen geri aldım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 trabzan yaptım. Yine burada bir zincirimi çektim. Çekmiş olduğum zincirin tepesine sık iğne olarak sabitledim sıra sonunda. Hemen modelin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Yani tekrar oluyor bu. Hemen burada bir zincirimi çektim. Sık iğne olarak bir tane battım. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Yine arka yüzden bu şekilde trabzanlar yapmaya başladım. 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Yine arka yüzden batıyorum. Trabzan. Yine arka yüzden batıyoruz. Trabzan. Arada 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Geride kalan trabzanlarımı yapıyorum. Evet, 2 3 4. Evet, 4 tane trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Arada hiç zincir çekmeden diğer örneğimize geçiyoruz. Yine aynı şekilde 4 tane üçlü trabzan yapıyorum.
Modelimiz dediğim gibi 2 sıradan oluşuyor. Bunu ikinci kuruluşu arkadaşlar modelimizin. Evet, yine trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Hemen hemen sıra sonuna geliyoruz. Bir tane daha üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen kenardaki sık iğnemin içine yine 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Evet, modeli ben 2 örnek sizlere anlattım. Bundan sonrası yapacağımız tekrarı. Hemen ben daha büyük parça üzerinde yapmış olduğum modelimi göstereyim. Evet, büyük parça üzerinde yapmış olduğumuz modelin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten hoş, muhteşem bir model. Hem bir o kadar kolay bir model. Farklı bir görüntüsü olan bir model. Evet, bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Yelekler yapabiliriz. Hırka, bluz yapabiliriz. Eton şallar yapabiliriz. Atkı yapabiliriz. Bebek örgülerini de kullanabiliriz. Yani bebek battaniyeleri yapabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi örgü alanında sizlerin yakıştırabildiği bütün örgülerde bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomda bu modelin yapımını dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Bir kusurumuz olmuşsa affola. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.